Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde korona hapı olarak ifade edilen bir ilaç FDA tarafından onaylandı. Yani ilaçlara onay veren kurum tarafından onaylandı. Onayı alan firmanın ismi Merck. İlacın ise Molnupiravir. Evet, Molnupiravir. Bu açıklandı kamuoyuyla. Bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden BioNTech ve Pfizer, bildiğiniz üzere Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ortakları arasında yer almış olduğu BioNTech, Amerikan ilaç firması Pfizer'la ortaklık yapıyor. Bir birliktelik yapıyor. Bu aşı nedeniyle bir araya gelmişlerdi. Şimdi bunlar çıkıp bir açıklama yaptılar ve yapmış oldukları açıklamalarda hastaneye yatış ve ölüm oranını %90 buldukları hapla azalttıklarını ifade ettiler. Şimdi bakın, bununla ilgili olarak ayrıca şunu söyleyebilirim. Amerikan firması Merck'in Molnupiravir adlı ilacı İngiltere'de de onaylandı. Şimdi değerli izleyicilerim, tıpkı 2 yıl önceye dönüyoruz. 2 yıl önce nasıl bir savaş vardı? Aşı savaşı vardı, onu anlatayım. Moderna, BioNTech, işte diğer AstraZeneca ya da Johnson & Johnson aşılarının sahipleri ya da yöneticileri ard arda basının önüne çıkıp bizim aşımız %90 koruyor, öbürü diyor %95, öbürü diyor %85 diye böyle açıklamalar yapıyorlardı. Adeta böyle koruma kalkanı enflasyonu yaşanıyordu. Her biri ayrı bir şey söylüyordu. Şimdi senaryo yine başa döndü arkadaşlar. Yeni baştan şimdi de hapla ilgili bu ilaç firmalarının savaşını izliyoruz. Şimdi diyecekler ki benim hapım böyle, senin hapın böyle, yok bu böyle falan, yeniden başlayacak savaş. Sonrasında devletler onaylayacak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylanacak. Zaten bu görünen tablo bu. Ardından da arkadaşlar devletler gidip bu şirketlerle anlaşmalar yapacaklar. İnsanlara tıpkı eczanelerde satılan diğer ilaçlar gibi bunları da satacaklar. Şimdi diyeceksiniz ki bunun neresi kötü? Ben kötü falan demiyorum. Ben bilim insanı değilim. Ama ben bir gazeteci olarak şunu sorguluyorum ve şu soruları soruyorum. Diyorum ki bu sıvılarla ilgili de aynı şeyleri söylediniz. Aynı şeyler yapıldı ama insanların bu sıvılarla ilgili kafalarındaki soru işaretleri hiçbir zaman gitmedi. Hadi çıkın işin içerisinden çıkabilirseniz. Şimdi Profesör Doktor Sayın Uğur Şahin çıksın bana desin ki ya kardeşim bizim bulmuş olduğumuz bu sıvı %100 insanların hayatını kurtarıyor desin. Ya da eşi Sayın Özlem Türeci, Doktor Özlem Türeci çıksın söylesin bana. Diyebilir mi? Hayır diyemez. Şimdi onun için diyorum ki bu bulunduğu iddia edilen haplarla ilgili de durum aynı. Hiçbir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Saygıdeğer izleyicilerimiz bakın. İnsanlar bu salgından gerçekten çok sıkıldı. Başta ben olmak üzere. Allah herkesi, sevdiklerini korusun. Bu salgın evet insanları öldürüyor. Evet hayatını kaybedenler var. Çok sıkıntı yaşayanlar var. Evet var. Ben de yakınlarımdan çok yakınlarımı kaybettim. Ama ben hala bir göz göre göre insanlığın bir noktaya sürüklenmek istediğine inananlardanım. Kelimelerimi dikkatli seçmeye çalışıyorum. Hiç kimseyi etkilemek istemiyorum. Sadece fikrimi paylaşıyorum. Diyorum ki madem bu kadar önlem, sıvı, hap, o, bu, neden her şey başa dönüyor? Neden vaka sayıları artıyor? Neden bitmiyor? Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün yetkililerinden bir tanesi geçtiğimiz günlerde İsviçre'de bir açıklama yaptı. Ne dedi? Şubat ayına kadar sadece Avrupa kıtasında yaklaşık 500 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesini bekliyoruz dedi. Ben söylemiyorum. Dünya Sağlık Örgütü'nün başındakilerden biri İsviçre'de, Zürih'te böyle bir açıklama yaptı. O zaman bu kadar tedbir, önlem, o, bu neden?
Neden bu kadar kapanma? Neden? Soru bu. Neden? Şimdi çıktılar, açıklama yaptılar. Evet dediler, biz bu hapı bulduk. Yine bizim bulmuş olduğumuz bu hap %90 koruyor vesaire vesaire. Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla ilacı pandeminin yol açtığı yıkıma karşı yürütülen küresel çabada bir oyun değiştirici, bir dönüm noktası olarak yorumladı. Yine dönüyoruz, yine dönüm noktası diyorlar bakın. Pfizer'ın acil onayı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi olan FDA'ya başvurduğu ifade edildi. Tam deney verileri henüz her iki şirketten de gelmiş değil. İki ilacı buldular dedik, henüz gelmedi. Pfizer'ın açıklamasına göre araştırmaya katılanlara yeni tablet ile piyasada olan antiviral ilaç Ritonavir birlikte verildi. 775 korona hastası üzerinde bu ilaç denendi. Semptomların görülmesinin ardından bu ilaç verildikten bir ay sonra hastaneye yatış ve ölüm oranlarının kontrol grubuna göre %89 daha az olduğu anlaşıldı. Pfizer'ın bilim ekibinin başındaki Doktor Michael Dosten, özel bir şey yakaladığımızı düşünüyoruz. İlaçlarda %90 etki ve ölümden %100 koruma ender görülen bir durum diyor. Yani bu ilaç mucizevi. Bu ilaç çok ender bulunan, akıllı almaz, akıllara durgunluk veren, insanoğlunu bu sıkıntıdan kurtaracak olan, insanoğlunun artık eski günlerine dönmesine neden olan bir şey bulduklarını iddia ediyorlar. Sıvılar için de aynısını söylediler. Peki biz insanlar neye ve kime inanacağız? Siz kime inanıyorsunuz? Nereye kadar bu şekilde devam edecek? Yarın öbürsü gün başka bir şey çıkaracaklar. Diyecekler ki biz hapı bulduk, paraları kazandık ama işte gündem değişiyor. Bizim çok acil bir şekilde başka bir şey bulmamız lazım diyecekler. İnsanlığın önüne bir kez daha diyecekler ki %99 koruyan, insanları bu dertlerden bir şekilde kurtaracak olan bir şey bulduk diyecekler. Bilmiyorum ne olacağını. Bunlar her şeyi bulur ama belki diyecekler ki su bulduk. Korona suyu. İçiyorsun bunu. Eline alıyorsun. Al diyorsun, bak bunu içince olay bitiyor. Belki, bilmiyorum. Yaparlar mı? Yaparlar. Niye yapmasınlar? Niye yapmasınlar? Her şeyi bekliyorum. Yani şu anda Profesör Doktor Uğur Şahin, Sayın Özlem Türeci ve ortakları Pfizer işi çözmüşler arkadaşlar. Zamanlamaya bakın. Ne zaman çıkıyorlar, açıklama yapıyorlar? Başka bir ilaç firması çıkıyor ondan sonra. Peki mevsim olarak baktığımızda, genel korona tablosu olarak baktığımızda ne zaman? Avrupa'da ve dünyada vaka sayıları şu anda korkunç bir şekilde artıyor. Çok hızlı. Almanya'da yaklaşık günlük 40 bin vaka, yeni vaka. İşte tam bu zamanda açıklıyorlar. Niye? Çünkü bunlar esnaf. Anladınız siz. Yolunda. Tabii ki para kazanacaklar. Daha çok kazansınlar da. Kimsenin bir şey dediği yok da. Açıklamaları hiçbir zaman anlattıkları gibi sonuca ulaşmıyor. Bulmuşlar. Diyoruz ki bak göreceksiniz, yarın öbürsü gün şöyle bir haber yapacağız. Diyeceğiz ki buldukları bu hap, ilaç Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi FDA tarafından onaylandı. Ülkeler çok acil bir şekilde kullanılabilir dedi. Devletler bu şirketlerle anlaşmaları yapacaklar. Herkese dağıtacaklar. O kadar çok kızgınım ki özellikle bu siyasetçilere bu konuda. Aç kapa oyunu oynadılar arkadaşlar aylardır. Onu kararı alıyorlar, bunu yapıyorlar falan. Sonuç yine başa dönüyoruz. Yani ister istemez ben de diyorum ki madem bu kadar ağır bir şekilde insanlara darbe vuracaktınız, niye her şey başa dönüyor? İnsanlar her şey tamam dedi. Kapanma, karantina, aşı, test, o bu, her şey tamam dedi insanlar. Madem öyle, niye başa dönüyoruz? Bu 2 yıllık emekler, insanların psikolojileri bozuldu, paraları gitti, ekonomileri bozuldu. Bu neydi o zaman kardeşim? Neydi bu? Bu kadar ağır bir tabloyu yaşattığınız insanlara şimdi de başa dönüyorsunuz. Arkadaşlar ben net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Siyasetçiler
ben güvenmiyorum hiçbir siyasetçiye. Hiçbirine güvenmiyorum. Rüzgar nasıl esiyorsa öyle konuşuyorlar çünkü. Bugün başka, yarın bambaşka. Bu konuyla ilgili olarak söylediklerinin hiçbiri gerçek çıkmadı bu siyasetçilerin. İnsanların en değerli şeylerinden bir tanesi sağlığıdır arkadaşlar. Sağlık gibi bir konu olduğu için bu kadar biz üzerine düşüyoruz ve konuşuyoruz. Diyoruz ki bakın bu budur diye anlatmaya çalışıyoruz. İnsanlara bu sıvılar zorunlu değil dediler değil mi? Peki bu sıvıları olmayanların hayatlarını niye kısıtlıyorsunuz? Sebep nedir? Hani zorunlu değildi? Uçağa bindirme. Yok kapalı alana girme. Yok otobüse binme. Yok bilmem neyi yapma. Onu yapma, bunu yapma. Hani zorunlu değil kardeşim? Siz insanlarla dalga mı geçiyorsunuz? Zorunlu değil. Zorunlu olur mu? Zorunlu değil. Hadi çık bakalım işin içerisinden çıkabiliyorsan. Bu mu kardeşim insan hakları, demokrasi? Hani anlattığımız ülkeler dünyanın en gelişmiş ülkeleri. Kabile devletleri değil herhalde. Almanya, Fransa, Hollanda değil herhalde. Peki bu insanların... Peki bakın arkadaşlar daha basitçe anlatayım. Sıvıyı olanlara sonsuz saygı duyuluyor. Duyuyoruz. Peki sıvıyı olmayanlara saygı var mı? İşte bu soru işareti. Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra neler olacağını düşünüyorsunuz? Bu özellikle siyasetçiler için ne düşünüyorsunuz ve bulunan bu ilaçla ilgili düşüncelerinizi bizimle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı beğendiyseniz mutlaka videonun altında bulunan like tuşuna basarak beğenmenizi sizlerden hasreten rica ediyorum. Kanalımıza da hala abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı sizlerden bekliyorum.